İlk böyle girdiğin zaman lavlar, alevler, cehennem ateşleri. Hayatım boyunca böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Suudi Arabistan'da böyle bir partinin olması asıl beni şaşırtan şey. Eşcinsel vardı, trans vardı. Suudi Arabistan doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Cidde modern yapıları ve Kızıldeniz kıyısındaki konumuyla bilinen bir şehir. Ancak bu modern yapıların arkasında koca bir tarih bulunuyor. Cidde, yüzyıllar boyunca Mekke'ye gelen hac yolcularının en önemli duraklarından biri. Farklı coğrafyalardan gelen insanlar kutsal yolculuklarına başlamadan önce ilk olarak bu şehre uğramışlar. Ve bu durum Cidde'nin kültürel açıdan zenginleşmesini sağlamış. Bazı rivayetlerde Hazreti Havva'nın mezarının Cidde'de bulunduğu anlatılır. Kesinliği olmasa da Cidde kelimesinin Arapçada büyük anne anlamına gelmesi bu anlatılarla ilişkilendirilir. Kızıldeniz kıyısındaki konumu sayesinde Cidde sadece dini bir durak değil, aynı zamanda önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak gelişmiş. Günümüzde modern bir şehir olarak görünse de tarihi dokusunu koruyan bir yer. Abo! Arkadaşlar herkese selamlar. Cidde'deyiz. Hava ciddi bir sıcaklıkta. Evet. Kızıldeniz'in kıyısındayız şu anda. Bugün size Suudi Arabistan'ın, Cidde'nin gece hayatını göstereceğim. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü çekime izin verirler mi onu da bilmiyorum ama ben çekmeye çalışacağım. Bir konsere bilet aldım. Biletin fiyatı pahalı, 60 dolar civarında. Ama bugün baktığımda 120 dolar falan olmuştu. Muhtemelen benim aldığım kısımlar bitti. Burada bir eğlence parkı var. Şimdi biraz erken geldim ben. Acıktım. Konser alanına gittim. Yemek var mı dedim. Yok dediler. O zaman yemek bulayım ben dedim. Evet, Kızıldeniz tüm kızıllığıyla gün battı karşınızda. Uf, çok güzel dalgalar. Bu tarafı dalgalı Kızıldeniz'in. Korniş deniyor buraya. Vay be. Oo. Çok güzel ya. Luna Park'ta şöyle. Bayağı eğlenceli bir yere benziyor bu arada. Gelebilirsiniz çocuklarınıza. İçinde bir de plaj gibi, deniz gibi bir yer var. Deniz yazmışlar yani. İnsanlar yüzüyor. Yani bir havuz var diyeyim. Çocuğa sordum konser alanındaki. Bu tarafta fast food tarzı bir şeyler var dedi. Abi çok güzel, ne kadar güzel dalgalar ya. İlk gün gittiğimiz yer bayağı şeydi, dalgasızdı. Düzdü. Bu tarafı Cidde'nin çok dalgalı. Bakalım bulabilecek miyiz yemek? Evet arkadaşlar, fast food bulamadım adamın dediği gibi ama böyle bir restoran buldum. Suudi Arabistan'da restoranlar pahalı, ucuz değil şöyle diyeyim. Vallahi yemek geldiğinde toplarını söyleyeyim ben size. Yani etli yemek söyledim 12 dolar falan, 12-13 dolar. Bir de böyle peynirli bir şey söyledim, o da 5 dolar falandı sanırım. Totalini söylerim yedikten sonra. Suudi Arabistan'dayız. Arkada böyle aşk klipleri vesaire dönüyor. Dediğim gibi Suudi Arabistan çok değişmiş. Yani bizim çocukluktan beri kafamızdaki o Suudi Arabistan şeyi yok. Özellikle benim böyle kafamdaki o Suudi Arabistan yok. Suudi Arabistan ön yargısı mı desem bilemiyorum. Yani aslında öyleymiş. Çok yakın zamanda değişmiş. Benim konuştuğum insanlar öyle diyorlar. Böyle. Bakalım yemekler nasıl? Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli
önemli, her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Gece hayatına zıplamadan önce yemeklerim geldi. Bayağı büyük ya şu. Ucuz olan şuydu. Tamez ekmeği. İçindeki peynir de bayağı ağır. Ve bu da etli humus arkadaşlar. Sucuklusu da vardı. Şam fıstığı. Çok güzel. Gerçekten. Suudi Arabistan'da olduğuma inanamıyorum ya. Ve bu dev ekran dışarıdan da gözüküyor böyle sahilde yürüyenler falan. Asıl gece hayatını merak ediyorum. Bu arada bunlar Suudi olmayabilir yani Kanal, Dubai falan olabilir. Ama yani Suudi'de gösteriliyor yani. Mesela o. Şu tamez ekmeğinde. Oha! Abi 1 kilo peynir var içinde ya. Çok rahat. Çok güzel. Benim anlamadığım restoran bomboş. Şimdi birileri geldi. Bunlar da Arjantinler gibi geçmiyor acaba? Saat 7 buldu. Yani Arjantinler 11'de falan başlıyorlar yemeğe. 10-11. Aha! Baksanıza. %10 servis charge yaptılar. 83 riyal geldi. 83 riyal eşittir. Yani 25-30 civarında bir şey oluyor. Alta yazarız. Türk lirası değişken oluyor çünkü çok. Yani içecek de içtim. Benim tabii ki seyahat ettiğim ülkelere kıyasla çok pahalı ama muhtemelen Türkiye'de de bu fiyatlar olabilir. Sonuçta bir restoranda yiyorsunuz. Yine deliriyorlar, çok iyi ya. Benim vertigo bayağı tetiklenir herhalde. Oralara çocukken tabii Bursa Kültür Park'ta çok biniyorduk ama artık zor. Şimdi kamerayı saklıyorum. Saklamıyorum yani. Çantama koyuyorum. Bakalım çekime izin verecekler mi? Ben size çekmeye çalışacağım. Riyad'ın, Suudi Arabistan'ın gece hayatına akıyoruz. Karanlık çökünce şehir başka bir hale evriliyor. Burası Cidde'nin Kızıldeniz kıyısında bir kulüp. İllegal değil, her şey tamamen legal. Suudi Arabistan'ın nasıl büyük bir değişime uğradığını görmeniz için Arabistan'ın bu yüzünü de çekmem gerekiyordu. Övmek ya da yermek değil amacım, sadece göstermek. İçeri girdiğimde ilk dikkat çeken şey kalabalığın çeşitliliği. Kadın sayısı erkeklerden daha az.
Net bir şey söylemek zor. Mekanın atmosferi insana tuhaf bir his veriyor. Ama ortam sakin ve insanlar eğleniyor. Masarda içecekler olsa da kurallar var. Biralar servis ediliyor ama hepsi alkolsüz. Gece buna rağmen kendi akışında ilerliyor. Herkes kendi halinde, dans edenler, izleyenler ve sadece orada olanlar var. Bir yorum değil, bir eleştiri de değil. Sadece tanık olduğum bu gecenin özeti. Evet arkadaşlar, erkenden ayrıldım. Otel odama geldim. Otel odamda geceyi size birazcık anlatmak istiyorum. Çünkü benim yaşadığım en enteresan gecelerden bir tanesi. Yani Suudi Arabistan'da böyle bir partinin olması çok enteresan. Gerçekten bizim kafamızda canlandırdığımız Suudi Arabistan'la hiç benzeşmiyor. Alkol var, bira var ama alkolsüz bira. Alkol var derken yani alkollü içki yok ama bira var. Pek anlamıyorsunuz. Yani söylemezsen anlaşılmıyor. Biz bir kere Medellin'de maça gitmiştik. İçiyoruz falan. Hepimizin kafası iyi oldu. Sonra arkadaş gördü şeyi. Alkolsüzmüş bira dedi. Bizim hemen dırırt diye geri sardı. Yani psikolojik olarak alkollü olduğunu varsayarak kafamız iyi olmuştu. Plasebo etkisi. Şimdi şeyi anlatayım. Bir kere inanılmaz medeni bir şekilde eğleniyorlar. Hiçbir böyle agresiflik vesaire görmedim. Kadınlarla gidip konuşuyorlar. Kibarca yaklaşıyorlar. Onun dışında yani herhangi bir Berlin kulübünde ya da İstanbul'daki bazı kulüplerde görebileceğiniz elbiseler var. Çok gerçekten böyle çılgın varsayabileceğimiz elbiseler var. Erkekler de giyiyor bunları. Bunları niye söylüyorum? Eleştirmek anlamında söylemiyorum. Sadece gözlemlerimi söylüyorum. Çünkü bahsettiğimiz ülke Suudi Arabistan. Kadın %20-30 civarındaydı. Tabii yani bir anda böyle bir kültür değişimine alışmaları beklenemez. Erkek çoğunluktaydı. Benim çok dikkatimi çeken, hiç beklemediğim, asıl beni şaşırtan şey eşcinsel vardı. Çok fazla vardı. Trans vardı ve bunlar böyle Berlin'deki, atıyorum New York'taki klaplarda giyebilecekleri elbiselerle gelmişlerdi. Yani böyle herkes çekiyordu. Onun için bir sıkıntı görmedim ama cep telefonuyla çekiyorlardı. Ben de cep telefonuyla çektim. Kimseyi korkutmak için değil. Yani gizli bir çekim yapmadım. Cep telefonu serbestti. Bilette de yazıyordu zaten. Hani çekim yapılacak. Kendileri de çekiyordu bu arada konseri. Zaten gruplardan bir tanesi Almandı, bir tanesi Amerikalı vesaireydi. Tabii sorularınız varsa sorabilirsiniz aşağıda. Cevaplayacağım. Şaşırtıcı. Gerçekten Suudi Arabistan doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Bu benim bilebileceğim bir iş değil ama şöyle bir şey var. Bu insanlar zengin. Zaten bu çocuklar Amerika'da, Londra'da vesaire okuyorlar ve yapacaklarsa yurt dışına gidip zaten yapıyorlar. Kendi ülkelerinde de böyle bir özgürlük sunulmuş. Güzel. Ben çok şaşırdım. Onu maksatlı yapmamışlardır tabii ama ilk böyle girdiğin zaman Losing My Religion çalıyor. Adamlar Losing My Religion çalıyor. R.E.M'in o şarkısı Losing My Religion. İşte artık sabır taşım çatlıyor. İşte sabrım kalmadı vesaire anlamına geliyor şarkıda ama nakaratı olduğu için nakarat direkt olarak yani mecazi olarak çevrilmediğinde
dinimi kaybediyorum demek. Losing my religion, yani inancımı kaybediyorum. Dini inancımı kaybediyorum demek. İşte 90'larda da biz o şekilde çevirirdik, o şekilde söylerdik. Dünyada da aslında o şekilde bolca kullanılıyor. Yani mecazi anlamda bakmazsan, cümlenin tam anlamıyla bakarsan dinimi kaybediyorum demek. Burası da yani kutsal topraklar sayılır aslında. Hicaz bizim kutsal topraklar kabul ettiğimiz yer ve Mekke'ye yarım saat 40 dakika mesafede ama Mekke'nin merkezine 1 saat mesafede. En fazla 1 saatte Mekke'nin, İslamiyet'in en kutsal olduğu yere ulaşabiliyorsun. Bir de arkadaki şey tamamen lavlar, alevler, sanki bir cehennem ateşi gibi her tarafınızı sarıyor. Lan dedim, ne oluyor dedim bir anda. Hem Losing My Religion çalıyor, etrafta ateşleri, cehennem ateşleri. Hiç öyle bir şey yaşayacağımı zannetmiyordum. Yani böyle bir hayatım boyunca böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Dünya çok hızlı değişiyor. Gerçekten ben 25 senedir seyahat ediyorum. Birçoğunuz farkındadır. Bazı ülkelere defalarca gidip size de göstermek için tekrar gidiyorum. İşte Arjantin'dir, Brezilya'dır, Meksika'dır, Kamboçya'dır, Laos'tur. Bunları hep tekrar defalarca gittim ve o son 15 yıldaki, 25 yıldaki ya da işte ne zaman gittiysem, atıyorum Kamboçya'ya 2010'da, Tayland'a 2007'de gitmiştim yani. Neredeyse 20 yıl olmuş 2007. O değişimi görüyorum ve dünya inanılmaz şekilde değişiyor yani. Kamboçya'nın işte 2010'daki halini, Laos'un 2010'daki halini görseniz ve şu andaki halini görseniz yani inanamazsınız. Suudi Arabistan'a ilk defa geldim ama bizim çocukken duyduklarımızdan, bildiklerimizden, atıyorum yani çocukken müzik yasak olduğu söylenirdi Suudi Arabistan'da. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama işte hani top oynamak yasak derlerdi mesela. Tamam, milli takım vardı ama Suudi Arabistan böyle ve şu anda İstanbul'da bile çok az rastlayacağınız. Ben tabii isteyenleri çekebildim, istemeyenleri çekemedim ama çok enteresan görüntüler gördüm. Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Bilemiyorum. Yorum size ait. Ben aracıyım biliyorsunuz her zaman. Çok da sevmiyorum yani. Beni ilgilendiren bir şey değil. Ben sadece görüp anlatmayı seviyorum. Gençlerin eğlenmesi, mutlu olması beni de mutlu ediyor tabii ki. Bu dünyanın her ülkesinde, her millet için geçerlidir. Böyle. Kendinize iyi bakın. Suudi Arabistan'dan görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz, biliyorsunuz. Çünkü burs veriyoruz çocuklarımıza. Sen abone olmadın galiba. Sen abone olmadın sen. Görüşürüz.